Hepimiz o meşhur hikayeleri dinleyerek büyüdük, değil mi? Hani şu darda kaldığımızda aniden ortaya çıkan gizemli kahramanımız, evet Hızır'dan bahsediyorum. Bu detaylı kaynak incelememizde kulaktan dolma efsaneleri bir kenara bırakıp işin mutfağına giriyoruz. Tarihçi ve akademisyen Ahmet Yaşar Ocak'ın o muazzam, titiz araştırmasını merkeze alarak Hızır inancının teolojik, mitolojik ve folklorik kökenlerine doğru gerçekten büyüleyici bir akademik yolculuğa çıkacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Yani şu meşhur sözü bilmeyenimiz yoktur herhalde, kul sıkışmayınca Hızır yetişmez. Evrensel bir kültürel kahraman olarak Hızır, kafamızda hep o zor anlarımızda, her şeyin bittiğini sandığımız anda yanı başımızda beliren o semavi kurtarıcı olarak kodlanmıştır. Ama inanın bana, akademik dedektif şapkalarımızı takıp, metinlerin ve o kadim efsanelerin derinliklerine indiğimizde karşımıza çıkan tablo, bu atasözünden çok daha karmaşık ve kesinlikle çok daha şaşırtıcı. Hızır gerçekten kimdi? Ve asıl soru, nereden geldi? Bugünkü incelememizin yol haritası şöyle. Önce Kur'an'daki Kehf suresine bakacağız, sonra ilahiyat ve mitoloji kaynaklarına karşılaştırıp Hızır'ın kimliği ve şu meşhur ölümsüzlük meselesini masaya yatıracağız. Ardından İlyas peygamberle olan o ilginç bağlantısını, tasavvuf ve halk inancındaki yerini inceleyip son olarak Hıdrellez ve kültürel sentez boyutuyla noktayı koyacağız. 1. Bölüm Kur'an'da Hızır ve Kehf suresi. İlk durağımız tabii ki İslami çerçevenin en temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim. Özellikle de Hz. Musa'nın o isimsiz bir kulla yaptığı yolculuğu anlatan Kehf suresi. Ama asıl ilginç olan, hani o aklımızı başımızdan alan detay ne biliyor musunuz? Koca Kur'an'da Hızır ismi aslında hiçbir yerde geçmiyor. İnanılmaz değil mi? Hz. Musa'nın kendisinden ilim öğrenmek için peşine düştüğü o gizemli kişi, ayetlerde sadece Allah'ın bir rahmeti olarak kendisine ilim verilmiş bir kul olarak anılıyor. Bu bilgiye Hızır adının yapıştırılması aslında çok sonradan ortaya çıkan ve akademisyenler arasında da epey tartışılan hadislerle olmuş. Kıssaya şöyle bir baktığımızda Hz. Musa bu isimsiz bilgenin peşine takılıyor ve yolda arka arkaya 3 inanılmaz olaya şahit oluyor. Yani düşünün, bilge kişi önce gidip geçimini sadece denizden sağlayan yoksul balıkçıların teknesini deliyor. Durup dururken sonra masum görünen gencecik bir adamın canını alıyor, en sonunda ise kendilerine bir kap yemek bile vermeyen, misafirperverlikten tamamen uzak, kaba saba bir kasabada yıkılmak üzere olan bir duvarı oturup karşılıksız onarıyor. Hazreti Musa da haliyle tamamen insan mantığına dayanarak bu eylemlere her seferinde isyan ediyor. Yani kim olsa kafası karışırdı, değil mi? İşte can alıcı nokta tam da burada. Hikayenin sonunda bilge kişi bu tamamen anlamsız, hatta zalimce görünen eylemlerin iç yüzünü tek tek açıklıyor. Tekneyi delmiş çünkü az ileride sağlam teknelere el koyan zalim bir kral bekliyormuş, tekne kusurlu görünerek kurtulmuş. Genci öldürmüş çünkü o çocuk ileride inançla anne babasına resmen kan kusturacak, büyük acılar çektirecek bir asi olacakmış. Duvarı onarmış çünkü o duvarın altında yetim çocuklara ait bir hazine saklıymış ve eğer duvar yıkılsaydı hazine yağmalanıp gidecekti. Yani bu kıssa bize çok net, çok çarpıcı bir teolojik mesaj veriyor. İnsan aklı ve mantığı o dar kapasitesiyle ilahi takdirin derin sırlarını tek başına çözemez. 2. Bölüm Mitoloji ve ilahiyat karşılaştırması. Peki, İslami metinlerin sınırlarından biraz dışarı çıkarsak ne olur? Şarkiyatçıların ve tarihçilerin bulguları bize ne söylüyor? Bir tarafta ilahiyatın o katı, çerçevesi belli, kaynakları olan Kehf suresi ve hadisler duruyor, evet. Ama diğer tarafta Orta Doğu'nun o devasa, uçsuz bucaksız mitolojik hafızası var. Akademisyenler Hızır anlatısının kökenlerinde Mezopotamya'nın meşhur Gılgamış destanındaki o bitmek bilmeyen ölümsüzlük arayışının yattığını söylüyor. İskender'in karanlıklar ülkesindeki hayat suyu efsanelerinin, hatta eski Yahudi mitolojisinin bile bu hikayeye sızdığını savunuyorlar. Yani aslında karşımızda sadece tek bir metne ait bir karakter değil, binlerce yıllık kültürden kültüre akan bir inanç havuzunun yansıması duruyor. 3. Bölüm Hızır'ın kimliği ve ölümsüzlük. Madem metinler isim konusunda bu kadar sessiz ve işin içine bir de bu antik mitolojik kökenler giriyor, o zaman en temel soruya gelelim. Kim bu figür? İnanır mısınız, tarih boyunca İslam alimleri arasında Hızır'ın kimliği adeta bitmek bilmeyen devasa bir teolojik tartışma konusu olmuş. Tasavvuf çevreleri onun kesinlikle bir veli olduğunu savunuyor ama diğer pek çok alim hayır o bir peygamberdir diyor. Hatta işi bir adım ileri taşıyıp onun bir melek olduğunu söyleyenler bile var.
İşin aslı Hızır, Arapçada yeşillik anlamına gelen sadece bir lakap. Farklı kaynaklara bakıyorsunuz, soy ağacını Hazreti Adem'e, Nuh'a ve inanması güç ama ta Firavun'a kadar bile dayandıranlar var. Yani anlayacağınız tam bir kimlik bilmecesi. Ve işte geldik o en büyük efsaneye, ölümsüzlük meselesi. Araştırmacı Ahmet Yaşar Ocak bu konuyu akademik olarak incelerken çok çarpıcı bir gerçeği masaya koyuyor. Hızır'ın ölümsüz olduğuna dair Kur'an'da ya da sahih hadislerde inanın en ufak bir delil, tek bir satır dahi yok, sıfır. Ancak gel gelelim tasavvuf ehlinde, Şii gruplarda ve Sünni halk kitlelerinde onun ölümsüz olduğu ve kıyamete kadar aramızda yaşayacağı inancı adeta betona kazınmış gibi sarsılmaz bir şekilde yerleşmiş. Yazılı metnin bu sağır edici sessizliğiyle halk inancının o gür sesi arasındaki devasa uçurum gerçekten inanılmaz değil mi? 4. bölüm Hızır ve İlyas bağlantısı. İyi de bu ölümsüzlük inancı durup dururken nasıl inşa edildi? Şöyle ki, Kur'an'da anlatılan o isimsiz kul, Kur'an sonrası İslami gelenekte yavaş yavaş, adım adım Kitab-ı Mukaddes'teki İlyas peygamberin özelliklerini üzerine giymeye başlıyor. Bakın, İncil ve Tevrat'ta İlyas ölümsüzdür, çöllerde dolaşır, gizli hikmetleri bildirir ve göğe yükselmeden hemen önce hırkasını ardılı Elişa'ya bırakır. Ne büyük bir tesadüftür ki İslami kaynaklarda özellikle de tasavvufta Hızır da ölümsüzdür, gizli sırlar öğretir ve ünlü mutasavvuf Muhyiddin Arabi manevi yolculuğuna bizzat Hızır'dan aldığı bir hırkayla başladığını iddia eder. Akademik mercekten baktığımızda durum çok net. Hızır'ın sonradan kazandığı bu kimlik İlyas peygamberin özellikleriyle adeta kopyala yapıştır yapılmış gibi. 5. bölüm Tasavvuf ve halk inancında Hızır. Peki bu efsanevi figür o katı teoloji dünyasından çıkıp da sıradan insanların yani bizim dünyamıza adım attığında nasıl birine dönüşüyor? Arada kelimenin tam anlamıyla dağlar kadar fark var. Mutasavvıflar yani sufiler için Hızır, kişiyi ruhsal olarak eğiten, o derin ilahi sırları fısıldayan, manevi, soyut, görünmez bir rehberdir. Oysa sokaktaki insan için durum çok daha pratiktir, çok daha somuttur. Halk için Hızır, başınız belaya girdiğinde sizi fiziksel olarak ölümden çekip çıkaran, evinize bolluk, bereket getiren, hatta yeri geldiğinde savaşlarda ordulara yardım eden süper kahramanvari bir kurtarıcıdır. Tam da bu yüzden Hızır hiçbir zaman sadece eski bir hikaye karakteri olarak kalmamıştır. O, tüm ümitlerin tamamen tükendiği, bütün kapıların yüzümüze kapandığı, o en karanlık anda imdada yetişen bir umut sembolü olmuştur. Ahmet Yaşar Ocak'ın tespiti gerçekten çok yerinde. Tüm İslam milletlerinin folklorunda Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali'den sonra sıradan halkın zihninde en çok kutsallaştırılan, kültürel psikolojimize en derinden kazınmış yegane figür kesinlikle Hızır'dır. 6. bölüm Hıdrellez ve kültürel sentez. Son olarak tüm bu anlattıklarımızın ete kemiğe büründüğü o kültürel sentezin kelimenin tam anlamıyla zirvesine yani Hıdrellez'e bakalım. Hıdrellez dediğimiz şey aslında dil bilimsel olarak Hızır ve İlyas kelimelerinin halk ağzında harmanlanmış, kaynaşmış halinden başka bir şey değil. Şimdi sıkı durun. Kur'an veya hadislerin hiçbir yerinde bu iki figürün bir araya geldiğine dair tek bir harf, tek bir kelime dahi geçmez. Yoktur böyle bir şey. Ancak o güçlü halk inancı bu iki ölümsüzün her yıl 6 Mayıs'ta yazın gelişini müjdelemek için yeryüzünde buluştuklarına tüm kalbiyle inanır. İşte bu soyut teolojik bir inancın coşkulu ve pratik bir bahar bayramına nasıl dönüştüğünün en canlı, en somut kanıtıdır. Peki bu konu akademik olarak neden bu kadar büyüleyici biliyor musunuz? Çünkü 6 Mayıs öyle rastgele seçilmiş sıradan bir gün değil. Balkanlar ve Bizans Anadolu'suna baktığınızda bu tarih Hristiyan azizi St. George'un yani bizim bildiğimiz adıyla Aya Yorgi'nin yortu günüdür. İslami fetihlerin ardından bu topraklarda yaşamaya başlayan Müslüman ve Hristiyan topluluklar kendi kültürel kahramanlarını muazzam bir doğallıkla harmanlamışlardır. İslami geleneğin Hızır'ıyla Hristiyanlığın o meşhur ejderha avcısı Aya Yorgi'si halkın ortak hafızasında hiçbir çatışma olmadan sorunsuzca birleşmiş ve ortaya harika, barışçıl bir kültürel sentez çıkarmıştır. Bu incelememizin sonuna gelirken aklımızda tutmamız gereken en can alıcı şey şu bence. Başlangıçta kutsal metinlerde adı bile geçmeyen o isimsiz ve sessiz kuldan yola çıktık, Mezopotamya mitlerinin içinden geçtik, Kitab-ı Mukaddes efsaneleriyle harmanlandık ve en sonunda Hristiyan azizleriyle nasıl sentezlendiğine şahit olduk. Şimdi size soruyorum,
Hızır'ın asıl büyük mucizesi, dilden dile dolaşan o efsanevi fiziksel ölümsüzlüğü müdür? Yoksa binlerce yıllık insanlık tarihini, birbirinden tamamen farklı dinleri ve kültürleri tek bir efsanenin şemsiyesi altında böylesine barışçıl bir şekilde birleştirebilmiş olması mı? Bu inanılmaz serüvenin derinliklerinde düşünmek artık size kalmış. Umarım bu kaynak analizimiz Hızır efsanesine bambaşka bir gözle bakmanızı sağlamıştır. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere, merakla kalın.